Varyatör kayış değiştirirken arkadaki tası honlamıştım. Onunla alakalı sonuç mu diyorsun? O gayet güzel oldu yani, motor pamuk gibi oldu, çekiş vesaire. Zaten hani titreşim falan yoktu da iyice titreşim meselesi iyice öldü giderken, böyle çok yumuşak gidiyor. O honlama meselesine ben tavsiye ediyorum açıkçası. Yani müsait zaman bulursanız mesela o iş değiştirirken veya bakımı yaptırırken ufaktan bir tası honlattırın derim. Yani yol gidişi vesaire pürüzsüz. Keşke daha önce yaptırsaymışım. Aslında şey yapılabilir yani, mesela her 10.000 kilometrede bir 0.01 milim bir hondama yaptırılabilir. Çünkü o yüzey zamanla da yanıyormuş. Sürekli hani dur kalktı da yakıyormuş onu. Zaten kalın, bayağı kalın tası, şey değil, incecik bir şey değil. Bunu ne yapacağız falan değil. Bayağı da ağır ilginç tarafı. Ya ben memnunum açıkçası. Hani düşünen varsa yaptırsın derim. Keşke daha önce yaptırsaymışım diyorum şimdi yani. SA250'de varyatör değiştireceğiz kayışı. İçinde Michelin kayış var. Orijinalde çevireceğim. Normalde hafif vitesini şu şekilde alttan yapıyorlar ama rahat çalıştırmak için bunu sökeceğiz şimdi. Buradaki yıldız vidaları sökerek başlıyoruz. Aşağıdaki 8'lik vidaları da sökerek devam edeceğiz. Demek istediğim buydu yani, şu kapağı söktüğünüz zaman şuradaki vidalara daha iyi bir daha rahat çalışma alanı çıkıyor şurayı kaldırdığınızda. Şimdi buradaki ilk etapta şu siyah plastik parçadaki 4 adet vida var, onları çıkararak başlayacağız. Şimdi buradaki tüm 8'lik vidaları söktük. Şuraya da söktüğümüz şekle göre, hizasına göre yaptık. Bu biraz şey oldu ama bir tane shorts videosu var, orada düzgün kartona koyduk. Şimdi acele olduğu için karton bulamadık, bunu da yaptık yani. Nereden çıkardıysanız o açıyla beraber buraya koyduk. Çünkü bunların mesela şu vida çok kısa. Şu mesela uzun çakarsanız blok şurayı çatlatabilirsiniz. Ona dikkat edin. O short videosunu eklerim, video detayını, oradan bakabilirsiniz. Şimdi şu an sallanıyor bu ama gelmiyor. Çünkü şunun altında, şurayı çıkardığımızda altta bir 19'luk somun var. Onu çıkarınca bu çıkacak. Yani bütün her şeyi çıkarıp da şöyle salladığınızda gelmeyip de sağın sonuna bakmanıza gerek yok. Şunun içinde somun var. Kapağı çıkardık. Herhangi bir vidası bir şeysi yok. Şuradan ince uçlu bir şeyle dışarıya doğru açtığınızda gelir bu şekilde. Yani girip çıkmalı. Somun burada 19'luk. Önü de 19. Çıkarınca bu zaten kapak gelecek kendine. Şurada bilyesi var. Burada yataklı. Evet, kapağı çıkardığımız zamanki manzara bu. Tasımız. Tası bir çıkaralım. Şöyle. Ben zaten daha yeni kayışı değiştirdiğim için, Michelin kayış taktığım için bir sorun yok. Tozlanma vesaire. Durumlar iyi. Şimdi kayışa baktığım zaman kayışın üstünde de bir sürtünme gibi bir şey yok. Bir problem yok gibi duruyor ama nedense bu kayış tam şey olmadı. Yani sürtse mutlaka şurada iz bırakırdı. Da ben memnun kalmadım açıkçası. Bir orijinale dönüp kayıştan mı yoksa şeyden mi diye bakmam lazım. Şimdi orijinal kayışa geri döneceğiz. Şuradaki 19'luk somunu da çıkaracağız. Zaten burayı çıkardığımız zaman bu gelecek. Şu an zaten oynuyordu ama gelmez. Çünkü kayıştan dolayı gelmez. Çıkarıp kayışını değiştireceğiz. Orijinal yerinde kullandığımız ve denediğim kayış. Üstte herhangi bir şekilde sürtme olmamış. Yani 1.5 milim daha uzun, 0.5 milimde daha kalın orijinale göre. Herhangi bir sürtme olmamış ama nedense bir fazladan bir sarsıntı ve gidişte bir titreşim fazlalığı var. Şimdi orijinale dönüp bakacağım duruma. Bu daha kalın orijinale göre, bilginiz olsun. Sert. Yani daha bayağı bir sert geliyor açıkçası. Orijinal daha hamur gibi. Şimdi değiştirip bakacağız duruma. Arka varyatörün durumu da bu. Şu an bunu çıkarmayacağım. İçinde bagalar var. Ben daha yeni değiştirdim. Değiştirdiğim için orayı dağıtıp da vakit kaybetmeyeceğim. Çünkü şu an biraz zamanım dar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben ilk yaptığım zaman gaza ilk basışta şu somun gevşedi. Bak görüyor musunuz? Şurada elinizle içeriye doğru, şu an gösteremiyorum ama şu içeriye doğru kastırdığınızda iki elinizde, bakın kayış içeride. İçeriye doğru sokacaksınız kayışı. Şurada bu kasnak sona oturduğu zaman şöyle gevşek olacak içinde. Çünkü olduğu gibi koyarsanız kayışı sıkıyorsunuz. Somunu sıktığınızı sanıp
şöyle gevşek bir şekilde oynaması gerekiyor tam oturduğu zaman. Şimdi somunu sıkınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Buna çok dikkat edin. Anlaşılmamıştır belki, tekrar söylüyorum. Şurada biraz elinizle içeriye doğru kastırıp içine sokuyorsunuz kayışı. Sonra şurada gevşek olacak şekilde, bakın şu mesela şu an sonda ve kayış içinde gevşek. Bu şekilde sıkacağız. Şimdi tornada 0.4 milim bu şekilde içi tornalandı. Honlama yapıldı. Evet, honlama yapıldı buna. Fabrikasyon 4500 kilometrede, gayet sağlam ve ağır, etli yani tası. İşte 0.4 milim alındı. Şu an tamamen merkezden o hafif o hali kaybolmuş durumda. YouTube'da bir kullanıcı SH250'de vardı. Adam ölçüyle göstermişti. Ben de götürdüm. Bende de çıktı. Müsait zaman olduğunda bakabilirsiniz. Şimdi buraların vidasını normal çıkardık. Şu şekilde kapakları vesaire çıkarıp geri takımına başlayacağız. Öğle arası olduğu için biraz hızlı geçmiştim. Şuraları, vidaları, 8'likleri çıkardık. Ondan sonra şurada somun var. Şu şeyin arkasında şu şekilde. Orayı göstermiştim. Onu da çıkardıktan sonra buraları 19'luk, burada 19, burada 19 bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi şunun içinde bir iz vardı. Orayı unuttum. Orayı temizleyeceğim. Orijinal kayışı ve honlayan tasımızı da montajlayacağız. Şu parçaya çok dikkat edin. Şu parça bak görünüyor. Her seferinde şu blokla şu kapak arasına giriyor. Burayı çapraza alıyor. Buna çok dikkat edin. Ben 3. söküşüm, ikisinde de böyle oldu. Şurayı çapraza veriyor. Yani vidada bir gariplik hissedersiniz zaten. Mutlaka dikkat edin. Yani 2-3 defa bakın gerekirse. Şöyle sallandığından emin olun. Araya girip bunu çapraza alıyor. Yani yalama bile yaptırırsınız, belli olmaz. Bu çok önemli. Bir içindeki kayış gergisi arkadan sıkıştırıp şu şekilde burayı sıktığınızda gevşekte kalması gerekiyor. Ondan emin olun. Bir de ikincisi şurası. Bunlara dikkat edin. Şimdi somunları sıkıp tek tek 8'liklerle kapatacağız. Hafifçesini de taktıktan sonra işlem tamam. Şimdi kapağı kapatırken şunun ucu var bizde, 8'lik. Bununla burayı sıkıştırmayalım çünkü bu güçlü. Herhangi bir şekilde kısa, uzun veya şey geldiği zaman yalama yaptırabilirsiniz. Onun yerine şu şekilde, yani bu tornavida niye taktım? Bundan güç alarak, yani alttan tutarak sıkılabiliyor. Yani şöyle tutuyorum. Bu şekilde sıkıyorum tek tek. Ve şurayı yanlış yapıyorum. Çapraz çapraz sıkacağız. Bir buradan bir alttan, bir üstten bir alttan ve karşılıklı çapraz çapraz sıka sıka yapacağız. Buna dikkat edin. Yani şöyle bir şeyle yapmaya dikkat edin elinizle. Veya şu şekilde bununla sıkın derim. Bu ne yapacağı belli olmaz. Fazla kaçırırsınız. Yalama yaptırabilirsiniz. Sıktıktan sonra motoru çalıştırıp bir gaz verdim. Ondan sonra tekrar şu 19'luk lokmayla hem burayı hem de şu kapağını kapattığım şeyi bir denedim tekrar. Herhangi bir gevşeme falan var mı diye. Çünkü kayış yükseldiği için şayet burada bir hata yaptıysanız somundan yine kurtarabilirsiniz. Bu şekilde kapatacağız. Bitecek inşallah. Şu an her şeyi taktık. Komple hava filtresi vesaire. Az önce bir test de yaptım. Sadece olduğu yerde. Şimdi bir test sürüşüne çıkıp bakacağım ne kadar toparladık. O özellikle giderkenki o bir zırıltı vardı. Yani şu Michelin kayışla beraber. Onun gitmesini umuyorum. Ya bu sürtmemiş aslında. Şöyle yazılar gitmemişti. Bunda bir şöyle bir sallantı, şapırtı sesi geliyordu. Anlamadığım şekilde. 1.5 milim daha uzun, 0.5 milim daha kalın ama böyle bir olay var. Belki benim motorda da bilmiyorum. Umarım o sıkıntı gitmiştir. Birazdan test yapacağım. Onu da ekleyeceğim videoya. Şimdi testini yaptım. Bir tur döndüm. Mükemmel olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Eskisinden de iyi olmuş. O kasnakla ilgili aşağıdaki tasla alakalı olabilir. Şimdi tam psikolojik de diyebilirsiniz ama çok güzelleşmiş. Yani o en azından benim şikayet ettiğim o titreşim, yolda giderkenki zırıltı falan tamamen kalkmış. Asfaltta çıkıp asfaltta deneyince de bir buna ek olarak video çekerim. Şu an tamamen hızlanamadı ama gidiş konforu çok güzel olmuş.